Herkese merhaba. The Nuri TV'ye hoş geldiniz. Ben Nuri. Bugün kamera karşısında iki yakın arkadaşımla birlikteyim. Önce onları bir tanıtarak başlayalım. Yakup ve Beytullah. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz böyle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onlar kendini tanıtmadan önce ben bir seriyi kısaca tanıtacağım sizlere. Bu serimiz Erasmus serisi ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Erasmus yapan arkadaşlarımın oradaki tecrübelerinin nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Aranızda bunu düşünenler varsa onlara yol gösterebileceğini umuyorum. Hemen başlayalım o zaman. Yakup, önce kendini tanıt. Sonra Merhabalar. konuşalım. Ben Yakup. Yıldız Teknik İktisat mezunuyum. Erasmus'umu Polonya'da yaptım. Lublin şehrindeydim. Şu anda özel bir şirkette çalışıyorum. Öyle. Güzel, teşekkür ederim. Beytullah. Merhaba tekrardan. Beytullah ben de. Ben de Yıldız Teknik İktisat mezunuyum. Erasmus'u Yakup'la birlikte yaptık. Ben de şu an İtalya'nın kuzeyinde bir okulda yüksek lisans yapıyorum. Teşekkürler. Peki bizi bağlayan, tanıştıran, vesile olan durum neydi? Birlikte 2022 yılında, Evet. Doğru. 2022 yılında Polonya'nın Lublin şehrinde Erasmus yapmış olmamız. Lakin benim onlardan farklı durumum. Ben öğrenci olarak değil, mezun olduktan sonra staj yapmak için gitmiştim oraya. Erasmus stajı yapmıştım. Onlarsa öğrenci olarak yaptılar. Ve Erasmus stajı çok yaygın olmadığından öğrenci tecrübesiyle ilgili sorular soracağım daha çok. Ekseriyetiniz de bunu merak ediyordur. O zaman hızlıca başlayalım. Hazırladığım belli sorular var. Soruları onlara söylemedim öncesinde. Daha samimi cevaplar alabilmek için. Çok yaratıcı bir soruyla başlıyoruz. Neden Polonya? Tahmin edilemedi bir Bir soru. düşünülmüş. Kesinlikle. Evet. Ama bu bilinmesi gereken bir cevap. Bu cevabı bilinmeli yani. Ülke tercih ederken. Sen de başlayalım. Neden Polonya? Güzel bir soru. Yani en temel sebeplerden biri bir kere maddiyat zaten. Polonya Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasla daha uygun diyebiliriz. Hem konaklama olsun, market masrafları, gezme, yeme içme. Onun dışında ben Doğu Avrupa'yı yani kuzey özellikle her ne kadar tam kuzey olmasa da ilgiliydim. Orayı görmek istedim. Aynı zamanda eğitimin de çok da zor olmadığına dair birkaç zaten fikrim vardı, bilgim vardı. O yüzden Polonya'yı tercih etmiştim. Başlıyorum. Evet. Şimdi Polonya ucuz. Bu doğru. En büyük sebeplerden birisi bu. Ama öteki sebep dersleri diğer ülkelere göre çok daha kolay ve çok daha esnek. Örneğin biz bu mesela büyük bir gezi yapmıştık. O gezide birçok ülke gördük. Ama derslerimizden de eksik kalmadık. Uzaktan eğitimle hem derslerimize girdik hem de gezimizi yaptık. Kolaydı. Sınavlardan da kolaylıkla geçtik. Ama farklı ülkelerde Erasmus yapan arkadaşlarımız tabii bu imkanlardan faydalanamadılar. Onlar çok daha zor şartlarda sınavlara girdikleri için öyle çok gezemediler diyeyim. Ama şöyle bir şey de var. Sözü bırakayım. Biz Erasmus yaparken pandemi sonrasıydı. O yüzden eğitim online'dı aslında. Aynen. Yoksa normalde Yani daha da yüz yüze kolay. olması gerekiyordu. Ama başka okullarda falan yüz yüzeymiş mesela. Evet, o biraz belki bizim Başka şansımız. ülkelerde. Yani tabii eğitimin yüz yüze olacağını varsayarak Biraz tercih pandemi yapıp beklemiyoruz şu an. O zaman ilk sorumuzu bu şekilde cevaplamış olduk. Ekseri cevaplar ucuz olması, eğitimin kolay olması. Ki zaten Erasmus'a giden vatandaşın da öyle çok büyük akademik tecrübeler edineyim gibi bir beklentisi yok. Ve çok merkezi aynı zamanda. Ulaşım üstünde evet. Ya ve şöyle bir şey de var. Ucuz uçuş bulabiliyorsunuz rahat bir şekilde Polonya'nın pek çok şehrinden. Yani çünkü euro üzerinden bilet almıyorsunuz. Polonya'nın kendi para birimi ile bilet alıyorsunuz ve daha uyguna geliyor. Özellikle Varşova'dan, Krakow'dan ya da başka şehirlerden. Bu da önemli bir faktördü bizim için. Yani 70 zloty olan bir bilet İspanya'da 70 euro. Onun üzerinden alıyorsun. Gibi. o da 4,5 katı. Aynen öyle. Kurla. Teşekkürler. Şimdi bir sonraki soru. Bu defa Yakup'la başlayalım. Polonya'da Erasmus dediğimde aklına gelen 3 iyi, 3 kötü şey. İlk aklına gelen 3 iyi, 3 kötü. Kötüden başlayayım. İyi sona bırakayım. Kötü hava durumu. Çünkü aniden çok soğuk olabiliyor. Mayıs'ta kar yağabiliyor. Bir anda yağmur başlıyor. İşte kışlıklar almamız gerekebiliyor. Çünkü Türkiye'deki kışlıklarımız oraya uygun değil. Ondan sonrasında başka ne diyebilirim? Kötü lehçe zor. Yani öğrenmesi zor. Hani başka mesela Almanya'da Erasmus yapsanız hani Almancanızı belki geliştirebilirsiniz. Ama Polonya'da Erasmus yapıp lehçenizi belli bir seviyeye getiremezsiniz. Hep unutuyor yani. Aynen. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Başka da aklıma kötü bir şey gelmiyor. Bu iyi bir şey. Dürüst olmak gerekirse. İyilere geçeyim. Ucuz. O yüzden çok daha fazla gezebiliyorsunuz. Sosyal aktivitelere çok daha fazla katılabiliyorsunuz. İkincisi, Türk çok fazla var. Ama aynı ölçüde yabancılarla da arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Karma geziler yapabiliyorsunuz.
O yüzden aynı zamanda farklı kültürleri de çok rahatlıkla tanıyabiliyorsunuz. Yine Polonya'dan bir yere Bilemedim. gitmek de kolay. Aynen. Aynen, kolay, Orta doğru. Avrupa. Yani tren olsun, otobüs olsun yine rahatlıkla Tabii. kullanabiliyorsunuz. Deniz ulaşımı hariç. Tüm ulaşımlar söz konusu. Teşekkürler. Bu kadar mı? Bu kadar. Ha. Beytullah söyleyeyim. Kötü yani hava ilk faktör. Yakup'un da dediği gibi Mayıs ortasında kar yağabiliyor. Görebiliyorsunuz bunu. Burada küçük bir ara gireceğim. Erasmus'u güz döneminde mi bahar döneminde de yaptığınız burada etkili ama. Evet, Çünkü doğru. güz döneminde yaptıysan daha da kötü bir havayı beklemen Aynen. lazım. Biz baharda yaptık. Ona rağmen Mayıs'ta kar gördük yani. İkinci faktör yine dil. Şöyle söylenebilir, İngilizce bilme oranı bazen sınırlı olabiliyor özellikle yani orta ve yaşlı kesim için. Gençler arasında yine hani bir tık daha yaygın. Fakat onlar da bazen çekinceli davranabiliyor İngilizce konuşma konusunda. Ve lehçe zaten çok zor bir dil. O apayrı bir mesele. Bir de belki yemek diyebilirim ben. Yani yemek kültürü olarak yani Türk mutfağını özlüyorsun ister istemez. İyi yanları ucuz ilk faktör. Onun dışında Polonya insanı bence eğlenceli ya. Eğlenmeyi seviyorlar. Eğlenceliler. Yani, Aralara girebilirsin. o da var. Başlangıçta zor ketum var çünkü biraz öyle bir sinirli. Yani ama seni aynen dediğin gibi hani kabul ederlerse istediğin gibi güzel vakit geçirebiliyorsun onlarla. Onun dışında yani ulaşım avantajı, işte eğitimin çok zor olmaması bu gibi faktörler sayılabilir. Teşekkürler. Ben en sonunda küçük bir kendi fikrimi beyan edeceğim ama dediğim gibi ben öğrenci olarak yapmadığım için çok kriter olmayacaktır birçoğumuz için. Bir sonraki soru, bu defa senle başlayalım Beytullah. Karşılaştığın en büyük problem. Daha çok Polonya özelinde. Polonya özelinde yani bize şey derlerdi mesela hani ırkçılıkla karşılaşabilirsiniz belki demişlerdi. Biz genel olarak hani böyle bir sorunla karşılaşmadık. Sadece bir tane spesifik bir olay yaşamıştık. Bir bisiklet satın alacaktık birisinden. İşte adam bizi bekletti. Sonra yani gerilmiştik ister istemez. Bir saat, 1,5 saat falan beklemiştik. Ardından bisiklet beklediğimiz gibi değildi. Yani fotoğraftakiyle hiç alakası yoktu. Sonrasında biz Yakup'la Türkçe konuşuyorduk kendi aramızda. Alalım mı almayalım mı diye. Sonra adam işte burası Polonya, burada Lehçe konuşacaksınız ya da İngilizce konuşacaksınız şeklinde bir çıkıştı. Biz de dedik istediğimiz dili konuşuruz, buna karışamazsın. Sadece bu olayı yaşadım ben hani kendim. Onun dışında bir ırkçılık ya da ayrıştırma tarzında bir zorluk olmadı açıkçası. O yüzden de hani çok net bir cevap veremem bu soruya. Şöyle küçük bir araya gireceğim. Bu Polonya'dasın, Lehçe konuş. 3 senede orada yaşadım, belki 3,5 senede belki 20 defa başıma gelmişti. Hadi ya. İngilizce konuşamadıkları için bunu kendilerine zor görmemek adına, yani kendilerini küçük görmemek adına sizi Lehçe bilmemekle aşağılıyorlar aslında bir yerde. Bunu başıma özellikle mesela memuriyette, hani devlet kurumlarında bu yaşanıyor. İşte oturum için başvuru süreçlerinde niye Lehçe konuşmuyorsun diyor. Polis bir yerde durdurursa burası Polonya Lehçe konuşuyor. Saçma sapan bir konu yani. Her gittiğin ülkenin dilini öğrenecek değilsin. Aynen öyle. Senin peki Zorluk. karşılaştığın? Şimdi şöyle bir düşününce ırkçılık diyemem. Çünkü yani bir kere karşılaştım. O da ortak olayımızdı zaten. Aynen. Onun haricinde yani dil gerçekten sorundu. Aslında genç kesim İngilizceyi biliyor. Onlarla rahat bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Ama biraz daha orta yaşlı ve yaşlı kesim İngilizce bilmediklerinden dolayı bir yere gittiğinizde, bir şey sormak istediğinizde illa çeviriyi kullanmak zorundasınız. En büyük zorluklardan bir tanesi buydu. Ama harici olarak bir şey diyemem. Çünkü çok da bir zorlukla karşılaşmadım Polonya'da. Ya bizimki güllük gülistanlık geçti ya. Güzel, Bizim Erasmus yani. Tabii çok kriter olmayabilir. Biraz şans da lazım bu iş için. Evet. Sizin adınıza mutluyum. Bir sonraki soru. Yakup senle başlayalım bu defa. Erasmus'tan önceki ve sonraki Yakup'u değerlendirecek olursan sendeki en temel değişim ne oldu? Bir değişime sebep oldu mu Erasmus? Olduysa o neydi? Kesinlikle oldu. Birincisi eskiden çok daha böyle nasıl desem yalnız başıma gezmeyi sevmezdim. Daha az sosyaldim belki. Ama Erasmus'tan sonra hem sosyalliğim arttı hem de bazı şeyleri kendim çok daha kolay bir şekilde yapabileceğimin farkına vardım. Şu an kafam estiği zaman istediğim yere istediğim gibi gidebiliyorum. Konaklamam var mı diye düşünmüyorum. Yani düşünüyorum ama olmadığı zaman sorun etmiyorum. Evet, bunun Öyle söyleyeyim. anlatmasını rica edeceğimiz bir anısı var ikimizin. Yani bunları diyebilirim. Teşekkürler. Senin peki sendeki değişim varsa nedir? Ya var, hatta saymakla bitmez yani, çok uzun sürer. Ama en temel değişimlerden biri daha açık bir insan hale geliyorsun. Yani gittiğin yerlere daha kolay adapte olabiliyorsun. Onun dışında Yakup'un dediği gibi hani işte ay bu olur mu, şu olur mu falan, ne yapacağım, bu tarz kaygılar daha da azalıyor. Daha böyle cesur hareket edebiliyor insan.
Onun dışında pek çok farklı milletten insanla tanışıyorsun ve bu çok güzel bir avantaj. O insanların nasıl yaşadıklarını, karakterlerinin nasıl olduğunu, nasıl büyüdüklerini, yetiştiklerini gözlemleyebiliyorsun ve kendine de pay çıkartabiliyorsun bu durumdan. İşte hani birey olarak önemli olduğunu ya da kendi tercihlerinin aslında senin adına büyük önem taşımasını örneğin daha rahat keşfedebiliyorsun mesela bu sayede. Böyle bir değişime atıfta bulunabilirim ben. Teşekkürler. Şahsen ben de özellikle 2018'deki o ilk tecrübem, daha sonra detaylandıracağımı söylediğim tecrübemde benim üzerinde büyük etkisi olduğunu inanıyorum. Onlardaki değişimi de gördüğümü söyleyebilirim. İlk tanıştığım andan sonrasına. İster istemez insan olumlu, bazen olumsuz etkileri olabilir. Sen de bu soruya devam edelim. Şimdi geri döndüğümüzü düşünelim. Erasmus'a ilk gittiğin gün Polonya'dasın. Şu anki aklında neyi yapmazdın ya da Tamam. neyi yapardın? Yapmadın neyi yapardın, yaptığın neyi yapmazdın? Neyi yapardım? Yani bizim bu arkadaş grubuyla daha erken kaynaşmış olurduk. Yani Nuri ile de dönem ortasında tanışmıştık mesela. Ve işte başka arkadaşlar da vardı ve çok güzel bir ekip olmuştuk aslında. Türkler ve yabancılar hep bir aradaydık. Toplam belki 10-15 kişi civarındaydık. Bu ekip mesela daha erken tanışmış ve kaynaşmış olsaydı Erasmus'un tamamı belki de mükemmel geçmiş olurdu. Erasmus'un ilk zamanları benim için bir tık böyle hayal kırıklığıydı diyebilirim. O da belki bilmiyorum hani diğer Erasmus'larla alakalı olabilir ya da doğru insanlarla tanışmamış olmamdan kaynaklı olabilir. Ne yapmazdım? Yurdumu değiştirirdim. Bu tarz durumlar karşınıza çıkabilir bu arada. Hani istediğiniz mesela başka biriyle odanızı paylaşmanız gerekebilir ya da okul size bir yer ayarlayabilir ya da bulduğunuz yer güzel çıkmayabilir. Bu tarz durumlarda erken aksiyon almak bence önemli. Çünkü orada kısıtlı zamanınız var. Yani çok fazla düşünmeden hızlı bir şekilde karar alarak yanlışı düzeltmek adına hareket etmeniz bence sizin için çok daha güzel olacaktır, sağlıklı olacaktır. Burada yine küçük bir yorum yapmak istiyorum. Orada kaldığınız atmosferi eğer beğenmiyorsanız, eleştiriyorsanız ya da bir şeylerin doğru olmadığını inanıyorsanız onunla ilgili bir çözümü hızlı geliştirmek kesinlikle çok önemli, bence de öyle. Çünkü orada en kısıtlı, en darboğaz olan durum vakit. Ve sizin o vakti mümkün olduğunca iyi kullanabilmeniz için hızlı aksiyon almanız lazım. Yoksa 3 ay boyunca ben burada memnun değilim deyip son ay taşınsanız da çok bir faydası olmayabilir. O yüzden Dublin'de burcuzu duyduysanız tavsiye ediyoruz. Senin Yakup Neyi yapmazdımdan ne başlayayım ben. yapmadın? Evet. Ne yapmazdım? Birincisi planlamalarıma çok da bağlı kalmazdım. O yaptığım o kadar kasmazdım kendimi. Örneğin bazı şeyleri doğaçlama yapabilirdim gezilerimde. Bu olabilirdi. Çünkü bir plana sahip olduğunuz zaman onun dışına çıkmak biraz daha zor olabiliyor. Ama belli yerleri boşluk bırakırsanız çok daha eğlenebiliyorsunuz ve aynı yerlere çok daha farklı açılardan bakabiliyorsunuz. Bunu biraz daha yapmazdım. Burada Beytullah'ın katkısı vardır. Yapmazdım. Herkes. Yapmazdım hangi konuda lan? Tanışmazdım. Her şeyi planlı yapmazdım. Çok daha kafamda olmayan ama farklı görünen şeylere çok daha fazla zaman ayırabilirdim belki. İçimde kalan şeyler bunlar. Bu kadar. Diğer soru neydi? Neyi yapardın? Neyi yapardım? Ha. Şimdi neyi Yapmadın. yapardım? Ha, güzel soru. Teşekkürler. Güzel soru. Neyi yapardım'a gelecek olursak, farklı insanlara biraz daha açık olurdum. Çünkü gittiğiniz zaman ister istemez biraz ön yargınız oluyor. Ama tabii bunu kırıyorsunuz. Bunu biraz daha erken kırmış olsaydım belki benim için çok daha eğlenceli bir Erasmus olabilirdi. Tabii bu 1-2 aylık bir süreç ama ne kadar hızlandırırsanız onun verimi o kadar artıyor. Bunu yapardım mesela. Hatta şuna şöyle bir örnek verebilirim. Erasmus'a gittiğiniz zaman işte kafanızda hep şu olur. Türklerle arkadaş olmayacağım. İşte hep yabancılarla takılacağım. İngilizcem gelişsin vesaire. Ama bakış açısından çıkarsanız hani Türk kendi yurttaşlarınıza da biraz böyle öncelik verirseniz eğer Kendi ülkelerinde hiç olmazsa ya. yani çok daha farklı insanlarla onlar sizi tanıştırabilir. Çok daha güzel bir şekilde eğlenebilirsiniz. Kesinlikle. Bence bu en çok yapılan yanlışlardan biri. Ben Erasmus'a gidiyorum, Türklerle oturup kalkmayacağım. Sadece Türklerle oturup kalkmayacağım. Evet, bu doğru. Ama Türklerle oturup kalkmayacağım deyip kafaya böyle bir barem koyduğunuz zaman bu bence çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü orada hayatınızı komple değiştirebilecek bir Türk de olabilir. Yani neden bir ırkçılık yapıyorsun kendi milletine? Orada iyi bir insan olamaz mı Türkiye'den gelmiş ve sana gerçekten olumlu etki olacak? Ki bizim bu kurduğumuz ekibin çekirdek kadrosu, ilk başta tanıştığımız ekibin hepsi Türktü. Yani biz 5 tane Türk
Yani 5 tane Türk'le başladı her şey. Ondan sonra bir anda 13-14 kişi oldu ve sadece o 5 Türk artı 6-7 tane yabancı ile oldu bu olay. Ve kümülatif olarak günün sonunda 4-5 ayrı milletten insanın olduğu 12-13 kişilik o grup çok keyifli bir 2-2,5 aylık süre geçirdik. Eğer yok biz Türklerden uzak duracak olsak bu ikisi odalarında tek başına kalırdı. Ben tek başıma çalışıyor olurdum ve kesinlikle o hikaye o kadar keyifli geçmezdi. O yüzden Türklerden uzak duracağım diye mücadeleye girmeyin. Sadece Türklerle takılmak yanlış olur. Aynen öyle. Kesinlikle. Son sorumuz. Bu soruda aslında bu videonun biraz mantığı. Yakup senle başlayalım bu defa. Tamam. Erasmus'a gitmeden önce, özellikle Polonya'ya Erasmus'a gitmeden önce keşke biri bana bunu söyleseydi. Gittiğimde bunu bilmiyordum. Bilerek gitsem daha iyi olurdu. Belki bu sayede bilene söylemiş oluruz. A few moments later. Neyi önceden bilsem daha güzel olurdu. Örneğin ben Erasmus'a giderken yanımda her şeyimi götürdüm. Saç kurutma makinemi aldım, işte çok daha farklı saçma sapan şeyler Tencere aldım. tava var mıydı? Tencere tava vardı mesela. Ahmet'in düdüklü tenceresi. Ona da selam olsun burada. Ya her şeyi yanımda götürdüm. Bu sefer ne oldu? Bunları orada da bırakmak istemedim. Yanımda toplayabileceğim şeyler çok daha azaldı. Onları mesela ne yaptım? İşte orada çoğunu Tuğrul'a verdim. Ona da selam Büyük olsun. ihtimalle aynen. Ve kullanıyordur, yapmıştır onları. Şimdi ne yapardım mesela? Orada kendime biraz daha farklı şeyler, hissettirecek şeylerle doldurabilirdim. Tabii tencere tabii gibi değil ama hani örneğin 50 tane tişört götürmezdim yanımda. Biraz daha oraya adapte etmeye çalışırdım kendimi. Daha çok şey getirebilirdim. Daha çok hatıra biriktirebilirdim. Çünkü gerçekten kısıtlı bir limitiniz var ve bu çok çabuk dolabiliyor. Biraz daha minimal yaşayıp kendimi daha çok tatmin edebilirdim diye düşünüyorum. Yani götüreceklerini getireceklerini hesap ederek. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Aynen. Çünkü her şeyi orada bulabiliyorsunuz. Yani hani tavayı, tencereyi, bardağını götürmeye gerek yok. Onu da var. Evet. Peki sen Beytullah keşke biri bana bunu deseydi gitmeden önce dediğin bir olay var mı? Varsa ne? Yani hani Nuri'nin biraz önce bahsettiği o hani kendinizi Türklerden soyutlayın konusu evet çok doğru. Yani soyutlamayın. Tabii ki de yanlış. Yani sadece 7-24 Türklerle takılayım, 6 ayı Türklerle bitireyim. O İngilizcenizin gelişmesine mesela çok fazla katkı sağlamaz ya da farklı milletlerden insanlarla tanışmanızda büyük bir engel olur. Ama network'ün nereden geleceği belli olmaz. O yüzden network'ü kendinize kapatmayın derim. Bu bir yabancı da olabilir, bir Türk de olabilir, bir gruptan da gelebilir. O yüzden herkese açık olmanız önemli. Herkesle yakın olun demiyorum ama tanışıp ufak bir sohbet etmeniz size bir şey kaybettirmeyecektir. Kaldı ki Erasmus başlı başına bir deneyim zaten. Ve bu da aslında deneyimin bir parçası. Farklı insanlarla tanışmış oluyorsunuz. Farklı insanlarla vakit geçirip belki de farklı networklerin kilidini açıyorsunuz diyelim. O yüzden ön yargı uzak durulması gereken faktörlerden biri diye düşünüyorum. Bir de hani maddiyat açısından bu kampanyaları, işte indirimleri falan takip etmek bence önemli. Özellikle ulaşım konusunda ya da konaklama konusunda güzel fırsatlar denk gelebiliyor. Hani yani isim vermeyeyim ama havayolu şirketler arasında yani 5-10 euroya, gerçi o 2-3 yıl önceydi. Şu an hani 15 euro olsun. 15 euroya uçak bileti bulabileceğiniz firmalar var mesela ve bunları size gösteren internet siteleri var. Mesela diyelim ki Porto, 15 euroya Porto'ya bilet var ya da 15 euroya Roma'ya bilet var. Atlayıp gidebilirsiniz örneğin. Biz bunu bilmiyorduk. Yani o tarz bir web sitesi olduğunu ve şey yapıyorduk hani tur düzenliyorduk. İşte Orta Avrupa turu, Güney Avrupa turu şeklinde. Ve maddiyat konusunda bazen zorlayıcı olabiliyordu. Ya da işte Couchsurfing falan bakılabilir mesela. Bu da farklı insanlarla tanışmanızı ve ücretsiz şekilde evlerinde kalmanızı sağlayacak bir faktör. Yani bunlara değinebilirim. Teşekkür ederim. Şimdi bu 6 önemli soruyla biri çok klasik olsa da öbürlerinde sizin keyif ya da bilgi edinebileceğinizi düşündüğüm sorulardı. İkinizin de değerli yorumlar için teşekkür ediyorum. Benim çok kısa bir yorumum olacak Teşekkür olursa da ederiz davet ettiğin için. ne demek bekliyorum. Hepiniz sizleri de bekliyorum. Lazım. İnsan lazım. Günün sonunda network'ünüzü büyütebilmeniz için bu tarz avantajlı durumları değerlendirmeniz lazım. Yani Erasmus
günümüzde yurt dışına çıkabilmenin özellikle öğrenciyken sayılı yollarından biri. Yani Erasmus yapmazsanız yurt dışında yüksek lisans yapacağım derseniz ki sonraki videolardan birinde kendisiyle konuşmak isteriz. Bu çok daha zor. Tabii. Ya da yurt dışında çalışmak istiyorum mesela bu daha da zor. Erasmus kolay bir yöntem aslında. Onun sonrasında ben yaptığımda pişman oldum diyen size soruyorum. Mesela çevrenizde hiç ben Erasmus keşke yapmasaydım diyen birine hiç zannetmiyorum. duydunuz mu yani? Erasmus'u bırakıp dönem falan hiçbiriyle karşılaşmadım. Bu çok ekstrem bir olay. Yani Aynen. şimdiye kadar keşke yapmasaydım diyen ya da yaptığım kötü geçti diyen kimse duymadım. En kötü ne olabilir ki diyeyim. Hepinizin kesinlikle tavsiye ettiğim, tecrübe etmesi gerektiğini düşündüğüm bir olay. Ama yapmadığından dolayı çok fazla pişman olan insanla karşılaştım. Evet. Kesinlikle ki zaten insan genelde yapmadığına pişman olur. Yapmadığına. Yani. O zaman ben teşekkür ediyorum sizlere. Biz de teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzda bu iki değerli arkadaşımla Polonya'da Erasmus yapmayı konuştuk. İlerleyen videolarda Avrupa'nın geri kalanında bu tecrübeler nasıl, orada benzeri sorulara ne gibi yanıtlar verecekler hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdiye kadar hiç istemedim sizlerden bir üye olmalarını, takip etmelerini lazım. Çünkü bunlar da lazım. Bu işi bize kilitledi. O zaman takip edin. Lütfen. Kanalın kalkınması lazım. Daha fazla kitlelere ulaşması lazım. Gerçek Bu- bilgiyi eriştirebilmemiz lazım. Tabii değerli bilgilerden herkes faydalansın. Arkadaşlarınızla düşünün. Bildirimlerinizi açın. Ve yorum yapmayı da unutmayın. Çünkü algoritmada onlar biraz daha öne çıkartabiliyor. Yani adam uğraşıyor. Adam çalışıyor. Emek var, emek. Yapıyor bir şeyler. Yani buradaki prodüksiyonu görseniz zaten hani Bu emeğe lazım. tabii Aynen. zor olmamalı. Ve bir like atmak, abone olmak, yorum. Yani random atmayın tabii yorum ama ufak bir şeyler yazmak sadece 1 dakikayı alır maksimum. Onu da rica edebiliriz. diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz ayırdığınız vakit için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.